mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken Roma'nın en büyük, efsaneye göre muhteşem, altın yıldızlarla kaplanmış. En büyük ve en görkemli 3 kutsal kapısından geçen herkes Şimdi Basilica di Papale di Santa Maria Maggiore'deyiz. Burası çok büyük bir bazilika. Açıkçası yine dışarıda size video çekmek istedim ama tam yakın planları alırken bir anda yağmur yağmaya başladı yine. Hatta arada netlik de gitti. Belki oradan fark edersiniz. İçerisi de aşırı sessiz olduğu için dışarı çıkalım, orada çekelim yine. Genel konuşmayı dedik ama yine dışarı çıkınca yağmurun devam ettiğini fark ettik. O yüzden de böyle burada giriş alanı gibi bir yer var. Orada şu anda olabildiğince size anlatacağım. İçerisi bu arada muhteşem. Şimdi geçiyorum buranın ayrıntılarına. Roma'nın en büyük bazilikalarından birisi burası. Aynı zamanda da Roma'nın Papa bazilikalarından da 4 tanesinden birisi olmuş oluyor. 4. yüzyılda Bakire Meryem'in rüyasında kendisine gözükmesinden sonra Papa Liberius tarafından yapılmış bir bazilika burası. Efsaneye göre Papa'nın rüyasına giren Bakire Meryem ondan kendisi için yeni bir kilise yapmasını istiyor. Kilisenin inşa edilmesini istediği yeri de bir sonraki gün karla belirteceğini söylüyor. Ve Eskül'ün tepesine yağan kardan sonra milattan sonra 356'da bu bazilika inşa ediliyor. Roma'da Meryem Ana adına adanmış 80 Mary Kilisesi'nden birisi. Her 5 Ağustos'ta bu kar mucizesini canlandırarak havaya beyaz çiçek yapraklarını bazilikaya doğru attıkları bir kutlamaları var. Bazilika, çeşitli dönemlere ait farklı mimari özellikler taşıyor. Örneğin tavan dekorasyonu Rönesans dönemi, kubbeler ve şapeller ise Barok dönemine ait. Orta Çağ boyunca kapsamlı yenilemelerden geçen bu bazilikanın tavanı İspanya Kraliçesi Isabella'nın Papa'ya armağan ettiği altın yıldızlarla kaplanmış. Tüm bina 17. yüzyılda restore edilmiş ve baştan aşağı yenilenmiş. Kilisenin en etkileyici noktası ise tepesinde piramit şeklinde duran Romanesk Çan Kulesi. 14. yüzyıldan kalma ve 75 metre ile en yüksek Çan Kulesi. Kilisenin girişinde yer alan dikili taşsa hacılara yol göstermesi amacıyla dikilmiş. Sunağın altındaysa İsa'nın beşiğinden tahta parçaları olduğuna inanılıyor. Ana girişin solunda kutsal bir kapı var ve bu kapı ile birlikte Roma'nın 3 kutsal kapısından geçen herkesin günahlarının affedildiği söyleniyor. Şimdi gelelim benim kendi gördüklerimle anlatacaklarıma. Açıkçası burası benim bu zamana kadar görmüş olduğum en estetik, en işlemeli,
en büyük ve en görkemli yapı olabilir. Kesinlikle muhteşem bir yer. Yani Roma'ya baktığımda tabii ki buranın da adı geçiyordu ama genelde Kolezyum, Pantheon ve Vatikan çok önde geliyordu. Burası çok arkalarda bahsedilen bir yerdi ama Roma'ya gelirseniz burası mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken noktalardan birisi. Sakın burayı görmeden dönmeyin. Muhteşem ötesi. İçeride zaten 4-5 tane farklı bölümler var. Her bölümün tavanı gökyüzüne açılan çok ayrı kubbe yapıda yerlerden oluşuyor. Hepsi çok görkemli, hepsi çok inanılmaz ve bütün tavanlarda bir sürü altın işlemeler ve bir sürü resimler var. Yani tavanda hiçbir nokta yok ki dümdüz geçilmiş. Tamamıyla resimler ve altın işlemelerle kaplı.
Muhteşem bir bina. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Ben açıkçası çok ama çok etkilendim. Dediğim gibi bu zamana kadar gördüğüm en görkemli bina kesinlikle burası. Bu arada şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Ben açıkçası burayı ara sokaklardan geçerken böyle görüyorum. Başka bir yer sanıp aslında biz buraya geldik. Ve burası bizim bu videoyu açtığımda önünde konuştuğum yermiş. Ama biz aslında arka tarafındaymışız bu yapının. Ve arka tarafını gördüm, dedim ki neden böyle bir yapıya girilmiyor acaba dedim. İnanamadım. Tersini bir döndük buraya gelirken. Dedim ki burası bizim her gün önden geçtiğimiz yer dedim. Sonrasında ön tarafına geldiğimizde zaten tam anlamıyla aşık olduk ve muhteşemliğinin farkına vardık. Bu arada burası da bir kilise olduğu için girişi tamamıyla ücretsiz. 6.30'a kadar açık ama buraya da şortla, askılıyla falan giremiyorsunuz. Ama içeride üstünüzü kapatabileceğiniz örtüler bulunuyor. Ben de o şekilde girdim. Bu arada yani hava gerçekten ne zaman bir şeyler anlatmak istesem hep yağmurlu oluyor. Kısmet. Bir yandan Berkan'ın da benim de çok alerjimiz tuttu. Hatta ben sabah göz kapağım şiş olarak uyandım. Bakalım yarına kadar bizi neler karşılayacak.